Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Herkese merhabalar, dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler. Ben Emine Karaşahin. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlarım, bugün muhteşem bir model paylaşacağım sizinle. Görmüş olduğunuz gibi görüntüsü harika, yapımı son derece kolay. Evet, her şey yapılabilir. Etol şal gördüm, bununla yapılmış, çok güzeldi, efsane olmuş. Tam böyle kışlık projeler için harika bir model. Her şey yapabilirsiniz. Çanta yapabilirsiniz, kırlent olur, yatak örtüsü olur, hırka olur. Ne isterseniz arkadaşlarım yapılabilir. Şimdi hemen yapımına geçelim isterseniz. Burada ip olarak ne kullandım onları bir göstereyim size. Alize Angora Gold. Evet, şöyle renk numarasını da göstereyim. Yine bu da Alize Angora Gold simli. Çok güzel bir renk arkadaşlarım. Evet, sizler yapacaksanız bununla siyah, yine Angora Gold'un siyahını yaparsanız çok güzel olmuş. Ben öyle bir şal gördüm. Harika olmuş gerçekten de. Yani elimde siyah olsaydı ben de hani örnek modelimi siyahla yapmayı düşünüyordum. Bayıldım ama bu da çok güzel oldu. Sizler kararınızı verirsiniz. Ben bu iki rengi kullandım. Tığ olarak ise arkadaşlarım iki farklı tığ kullanıyoruz. Bakın şu ince olan 2 milimlik bir tığ. Bu da kalın olan 4,5 milimlik bir tığ. Bakın neredeyse bu iki katından daha fazla. Dolayısıyla bir 2 milimlik bir de 4,5 milimlik bir tığ kullandım. Şimdi hemen modelimize geçelim. Bir de şöyle bir plastik iğne de olabilir veyahut da bir, bu yoksa çatal iğne de kullanabilirsiniz. Onunla da geçirebilirsiniz yine. Şöyle İlk önce arkadaşlar şöyle bir örnek göstereyim. Bakın. İlk önce ikili trabzanlardan bir kafes öreceğiz. Ben size örnek bir kafes yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alt tarafı gevşek çekin. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şimdi ben size şöyle 10 kafesten oluşan bir örnek model göstereyim. Sizler bunu proje ne yapacaksanız istediğiniz kadar geniş bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlarım. İşte mesela etol şal yapacaksanız işte 40 santim 50 santimlik bir uzunlukta çekmeniz lazım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. 10 tane kafes. Burada püf noktası şu. Kafeslerimiz çok büyük olmayacak. 2 zincir çekiyorum. Bakın sıkı sıkı yapıyorum. Bir tane atlıyorum. Alttaki zincir, ilk zinciri çekerken sıkı çekmeyin. Gevşek gevşek çekin. Bakın. Bu şekilde kafesler oluşturuyorum. 2 zincir. Bir tane atlıyorum. Kısa bir kafes oluşturuyorum. 2 zincir, bir tane atlıyorum. Kafes oluşturuyorum. 2 zincir, yine bir tane atladım. Burada bir kafes oluşturuyorum. 2 zincir, bir tane atladım. Kafes oluşturuyorum. Bakalım kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 tane yapalım. 2 zincir, bir tane atladım. Bir püf noktası da şu. Burada yaptığımız kafesler çift sayı olacak. 8, 10, 40, 52, işte 78 mesela gibi saydığımız bittiği zaman arkadaşlarım çift sayı olmak durumunda.
Çift sayı yapacağız. Şimdi yukarı çıkıyorum. 1, 2, 3, 4. Döndüm. Şöyle her birinin tepesine tekrar. Bakın. Tekrar 2 zincir. Artık belli zaten batacağımız yerler. Tekrar 2 zincir. Evet, sona kadar geldik. Şimdi şurayı kapatmıyorum çünkü diğer rengimize geçeceğiz. Şuradan hemen yeşili alalım. Evet, yeşili bağladım arkadaşlarım. Şimdi 1, 2, 3, 4. Bu ip bakın burada duruyor. Artık koparmayacağız. Sırayla geçişlerde ipi yukarıya çıkaracağız. Şimdi 2 zincir. Evet. 2 zincir. Şimdi 2 sırada yeşille gideceğiz. Yine sona geldik. Bir, iki, üç, 4 zincir çekip dönüyorum. Ve devam ediyorum. Aynı şekilde 2 sırada bir renk değişimi yapacağız. Siz arkadaşlarım ne yapacaksanız ilk önce o ölçüde kafes oluşturacaksınız. Bu yaptığım kafesi oluşturacaksınız. Mesela diyelim ki battaniye mi yapacaksınız? İşte ne bileyim 90 santime 1 metre veyahut da 1 metreye 1 metre ne kadar istiyorsanız önce bu kafesi oluşturacaksınız. Ne bileyim hırka mı düşünüyorsunuz? İlk önce kafeslerden bir çıkaracaksınız hırkanın şablonunu. Daha sonra üzerine çalışacağız çünkü. Şimdi sadece şurada ip almayı da bir göstereyim. Başka bir şey yok burada. Sırayla dediğim gibi bundan sonra iplerimizi kesmeyeceğiz. Bu alt kısmı yaparken kenardan yukarı taşıyarak devam edeceğiz. Nasıl? Şöyle bakın. Şunu bıraktım. Şurada şöyle 2 taneyken alıyorum ben genelde şöyleyken. Buradan geçiriyoruz. Sadece burası kasmasın. Buraya dikkat edin. Şöyle. 1, 2, 3, 4. İpimiz burada. Hep buradan değişim yapacağız. Bir sonraki de şöyle yukarı çıkaracağız mesela. Bu şekilde. Buradaki püf noktası kafeslerimiz küçük küçük olacak. Ona dikkat edin. Sıkı sıkı yapın. Yine kenara geldim. 2 zincirimi çekiyorum. Şöyle şurada kenar kısmında ayarlayarak 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Dönüyorum. Tekrar başladığım yere kadar kafeslerimi yapmaya devam ediyorum. Her 2 sırada bir ipimizi değiştiriyoruz. Evet bakın yine 2 sırayı da bitirdik. Şimdi ne yapıyorum? Yeşil alıyorum. Burada kasmayın bak buna dikkat edin. Şöyle ne yapıyorduk? Hep unutuyorum. Şöyle 2 taneyi şöyle 2 taneyken diğer rengimizi getiriyorum. Bakın şöyle 1, 2, 3, 4. Gördünüz mü? Şuralar kasmasın. O ipleri sonra en son işimiz bittiği zaman kaybedebiliriz. Sık iğne yaparsınız. En kötü kaybolur arkadaşlar. Sık iğnenin arasına katarsınız yani. Evet böyle tekrar 2-2 gidip gelecek.
Bu yine aynı şekilde bir sıra gideceğiz, bir sıra döneceğiz. Tekrar bunu alacağız. İki rengi bu şekilde sırayla yer değiştirene kadar bitiriyoruz. Şimdi ben bunu bir kaldırmak istiyorum. Şimdi benim daha önce yapmış olduğum, bakın. Şöyle başladım. 40 tane kafes var burada arkadaşlar. 40 tane kafes oluşturdum. 2 sıra 2 sıra. Söylediğim gibi bakın iplerin değişimi de burada yaptım. Şimdi daha sonra şuraları nasıl yapacağız onu göstereceğim size. Şimdi burada kalın tığımızı alıyoruz. Bakın tığımızı değiştiriyoruz. Şöyle ipimizi her iki ipten de alarak zincirler yapacağız ama 2 kat yapıyoruz. Bakın 2 kat kalın tığ alıyorum. Bakın 4,5 milim tığ alıyorum. Şöyle tutuyorum. Şöyle siz artık hani yaptığınız proje ne kadar, diyelim ki 1 metrelik bir battaniye yaptınız. 1 metre 5 santimlik bir zincir çekmeniz lazım. O iplerin boyunu ona göre, yaptığınız projeye göre ayarlayacaksınız. Bir de gayet gevşek gevşek çekeceksiniz. Bakın sık sık değil, böyle puf puf olacak zincirimiz. Böyle görüyor musunuz? Hiç sıkmıyorum. Hiç rahat rahat çekiyorum böyle. Sıkı sıkı olmayacak. Çift kat çekiyorum. Tığım 4,5 milime çıkardım. Şöyle. Diğeri. Yine kaç kafes yaptınız? Diyelim ki toplam 100 tane kafesiniz var değil mi? 50 tane bir renkten zinciriniz olacak. 50 tane de diğer renkten olacak arkadaşlarım. 100 kafes varsa. 50 kafesiniz varsa 25 bu renkten, 25 diğerinden zinciri oluşturacaksınız. Hazırlayacaksınız. Bakın. Gördünüz mü? Böyle şu gevşek gevşek çekeceksiniz. Sıkmayacaksınız. Evet, toplam 4 8 tane var. Şimdi arkadaşlarım, eğer şöyle bir iğneniz yoksa çatal iğneyle de olur. Ucuna takın çatal iğneyi. Çatal iğneyle geçireceksiniz. Şimdi bakın ben şöyle yaptım. Hemen iğneyle. Şimdi burada takarken bir püf noktası var. Şimdi birinci sırada diyelim ki bakın şöyle alttan taktım. Alttan getirdim ilk olarak. Sonra tek tek zaten her birisinden geçiriyoruz. Şöyle. Şimdi arkadaşlarım burada bakın başlarken yeni başladığımızı düşünün. Projemiz, kafeslerimiz bitti. Yeni başlıyorsunuz. Şimdi bir alttan bir üstten şeklinde takacağız. Şimdi şu anda bakın alttan önce giriyorum şöyle ve tek tek şu kafeslerin içerisinden geçerek şöyle tekrar ediyorum. İğne şart değil arkadaşlarım. Çatal iğneniz falan varsa ona takın, zincirin ucuna takın, onunla götürün. Bak şöyle şöyle sona kadar geldim şöyle. Bunu çıkardım. Şimdi bunu böyle yaptım. Tekrar yeşili alıyorum. Bakın 2-2 yapıyoruz. Renk değişimine de 2-2 yapacağız şimdi. Tekrar yeşili alıyorum. Bu sefer bak az önce alttan almıştım ya. Şimdi ise
şöyle üstten. Bak, alttan değil, üstten. Birini alttansa diğerini üstten alacağız. Böyle bu şekilde sona kadar gidiyoruz. Hemen sona gitmeden şurada da biraz çekip devam edebiliriz. Şöyle. Bakın, birini alttan girdik, birini üstten girdik. Şimdi diğer rengimi alıyorum. Diğer rengimi alıyorum. Şimdi bununla da bakalım. Biraz önce üstten girmişiz değil mi? Şimdi ise alttan başlayacağız. Birincide olduğu gibi yine şöyle alttan başlıyorum. Tek tek şöyle, hiç atlama yapmayın ama burada hani iğneye götürürken atlama yaparsanız görüntü gene değişir arkadaşlar. Hiç atlama yapmadan böyle bir alttan bir üstten şeklinde kafesleri geçirelim. Şuraya bir getirelim. Atlama yaptığınızda nasıl anlarsınız biliyor musunuz? Şimdi burada alttan girdik ya. Bitirdiğiniz zaman da alttan çıkacak yaptığınız şey. Şimdi diğerini alalım. Bu sefer üstten yapacağız. Şöyle bakın. Az önce alttan girmişiz. Şimdi ise üstten. Böyle. Ve dediğim gibi atlama yapmadan böyle bir alttan bir üstten şeklinde ilerleyeceğiz. Buraya kadar bir getirelim şöyle. Tekrar devam ediyorum. Evet. Bakın. Bak, bıraktığımda da üstte kaldı. Gördünüz mü? Şu diğeri altta kaldı. Şu üstte kaldı arkadaşlarım. Yani oradan sağlamasını yapabilirsiniz. Şimdi renk değiştiriyorum. Hemen diğer renge geçiyorum. İkişer ikişer renk değişecek bu şekilde. Aynı kafesleri yaparken nasıl değiştirdiysek. Şimdi mesela burada üstten girmişiz. Yine ne yapacağım? Alttan. Bir alttan bir üstten şeklinde devam edecek. Böyle. Bakın, alttan girdiğim için gördünüz mü? İğne en son alttan çıktı. Ve çekiyorum. Evet. Şimdi şunu tekrar takıyorum. Ne yapıyorum? Burası alttan başlamışım. Şimdi üstten. Bir alttan bir üstten. Tek yapacağımız ve dikkat edeceğimiz şey bu. Ve şu giderken de atlama yaparsanız yine şekil değişir. Asla bu kafeslerin atlama yapmayacağız arkadaşlar. Bir gireceğiz, bir çıkacağız. Yani şöyle. Bir alttan bir üstten şeklinde devam edeceğiz. Onu dediğim gibi en sonda tığınız başladığınız gibi çıkmazsa, iğneniz pardon, o zaman bilin ki içeride atlama yapmışsınız demektir. Bakın, ben üstten başladım şurada. Üstten. Bitişte üstten oldu bak. İşte bu sizin, gördünüz mü? Şekil çıkmaya başladı. Böyle. Sadece kafesler çift olacak ve dediğim noktalara uyacağız. Bunu istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Bir de etol şallarda falan şu iplerin uç kısımlarına veyahut da çanta yapacaksanız boncuk takabilirsiniz. Ahşap boncuklar takabilirsiniz. Ne bileyim, etek yapılabilir arkadaşlarım. Yine bluz yapılabilir. Her şey yapılabilir. Çok güzel gerçekten de görüntü. Bakın, bunu yaptığımız zaman görüntü oluşmaya başladı zaten. Eğer alttan üstten meselesine uymazsak bu görüntü ortaya çıkmıyor. Ya da aralarda giderken atlama yaparsak bu görüntü ortaya çıkmıyor. Evet, bitirdim. Bakın, tam olarak görüntüsü görüyor musunuz? Muhteşem.
ceket olur arkadaşlarım. Böyle dar etekler olur. Yani her şey yapılabilir. Gerçekten çok güzel. Harika. Ben çok beğendim. Sizler de beğendiyseniz şayet beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın lütfen. Başka videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.